Aslında kutu açma da değil. Şu anki bizim amacımız şu. Bu dönemde Çin'den bir şey alınır mı? Kolonya kalmamış. Herkes kolonya. Şu an kibrit çaksan ülke yanacak. Bunlar önlemdir. Evet. İçerisinde neler olduğunu bilmiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Oğlum Daffy Duck gibi olduk lan. Mikro Discovery kanalına hepiniz de hoş geldiniz. Serhat yeter bu kadar güvenlik önlemi dostum. Vallahi Ben yeter istemiyorum bunu. Rahatıyor oğlum ya. Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Mikro Discovery kanalına hepiniz hoş geldiniz. Böyle son dönemde biliyorsunuz korona, bildiğimiz korona artık dünyanın her yerinde var. Ne kadar gülsek de aslında ciddi bir konu bu. Dürüst olmak gerekirse normal zaman diliminde aslında dikkat etmemiz gereken şeylere dikkat ediyoruz şu an. Nedir bu? El temizliği, işte hijyen, dışarıdayken ellerinizi dışarıya vurup ağzınıza gözünüze sokmayın. Okulda öğretilen temel şeyler. Evet. Aslında bu normalde de dikkat Aynen yani diyorum ya işte genel olarak yapmamız gereken şeyler şu anda dikkat ediyoruz. Neyse biz de tabii bu karışıklık içerisinde bir çılgınlık mı diyelim artık bunun adına? Aslında bazı şeyleri çok da böyle şey yapmamak için, yani göstermek için. Tabii ki ne kadar böyle panik yaparsan aslında o kadar korkulur hale geliyor. Biz de gittik Çin'den sipariş verdik. Evet. Ne sipariş verdik abi? Ne verdik? Sen aldın. Ben bilmiyorum. Ne aldın bize? Sürpriz bize? olsun mu bize? Sürpriz o. Ne bana olur sürprizi? Lan içeride koronavirüsü çıkmasın şimdi. Abi şöyle pH metre aldık Çin'den. Şimdi 35 tane filan farklı markalardan su alacağız. Daha su aldık, biriktirdik. Bunların analizini yapacağız. Su testi için mi? Su testi için kullanacağız abi. Çok güzel. pH değeri için. Tabii biz de bunu Çin'den aldık. Şu an son dönemde özellikle Çin'den ürün gelmelerinde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hatta bunu PTT kargo ile geliyor biliyorsunuz. Kargoyu getiren arkadaş bile dedi ki özellikle de bu Çin'den gelen paketleri biz böyle eldivenle taşıyoruz. Adam ne demişti? Ben 25 yıllık mı PTT'ciyim, ilk defa hayatımda eldivenle bir şey taşıyorum dedi. Aslında gereksiz bir panik. Evet, yani ürünlerin üstünde bir mikrop yok. Zaten hani uzmanlar hep söylüyor. Ağızdaki bu damlacıklarla, tükürükle hani o yüzden çok da bunlara takılmamak gerekiyor. Tabii ki kontrollerden bırakmamak lazım. Belli bir yaşama ömrü var. Normal bir kan hücresinin bile 72 saat bir ömrü var. Ama şöyle şimdi tabii ki bu konuda bir sürü canlı açıklama var hücrede ama var olan bir şey. İşte bir günde oluyormuş, bir haftada diyen var, bir ayda yaşıyor diyen var. Abi, dışarıda. Öyle bir şey yok çünkü ya şundan dolayı. Ya şöyle bu virüsler canlı hücrelerde yaşar abi. Canlı hücrenin içerisinde çoğalırlar. O yüzden zaten insanda kuluçka dönemine giriyor ve belli bir süre sonra büyüyor. Yani biz de burada aslında bir farkındalık videosu olarak çekmek istedik bunu. Evet. Tabii şimdi diyebilirsiniz madem korkmuyorsun niye eldiven takıyorsun? Niye bu kadar alet edevat önünüzde işte alkolümüz var, özel maskelerimiz var falan. Ama maskeniz zaten hiçbir şekilde bir koruma olarak sizi virüsten korumadığını artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Maske neden var? Maske eğer kendinize virüs olduğunu düşünüyorsanız, hasta olduğunuzu düşünüyorsanız doktora giderken doktora gittiğiniz esnada işte sizi götüren yanınızdaki insanlar, işte arabayı kullanan insanlar, her kimse onları bulaştırmamak adına yapılan şey. Yoksa maskenin aslında uzun süreli kullanımlarda zararı var. Kullanılmaması gerekiyor maskenin. Yani mikrobu tekrar solumak iyi bir şey değil. Zaten bu nefesi biz aldığımız nefesi vermemiz gerekiyor ki vücut temizlensin sürekli. Taze havayla da olsun. O yüzden maskeyi bilinçsizce kullanmamanızı öneriyoruz. Ya dışarıda şöyle, dışarıda korumanın yöntemi olarak aslında eldivenleri takmak gerekiyor. Yani takılmasa bile, evet. Ya takılmasa bile aslında dostum şey yapmayacaksın. Yani demiri tutunuyorsun, her yere el değiyor. Bu el ağza, göze, buruna, kulağa değmeyecek. Değmeyesin dedikçe zaten insanın böyle kaşıyası geliyor. Valla bende öyle oldu abi. Gözleri kaşıyor niyeyse. Böyle hıldır hıldır kaşıyası geliyor insanın her yerine. İşte biz de Çin'den gittik, siparişimizi verdik. Acaba merak ediyorduk gelecek mi diye. Evet. Normal daha kısa zaten sürede geldi, değil mi? Daha kısa sürede geldi. Siparişleri falan azaldı Çin'in. Aslında garip bir durum oldu.
Değil mi? Yani bu ben gümrüğe falan takılır diye bekliyorum ama şu anda yeni önlemler kapsamında kısıtlanma durumu da var tabii ki. Kesinlikle öyle bir şey de söz Bakılacak bunları da. Yani biz bunu da şimdi kutuyu açarken abi nasıl yöntemlerle daha böyle garanti alırız. Evet. Şey yapacağız. Yani, siz yani her zaman önleminizi alın. Aynen. Gerisi Allah'tan artık. Buna yapacak bir şey yok. Yani, tabii ki siz önleminizi her zaman alın. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Serhat açıyorum dostum ben bunu ufaktan. Falçatayla açalım. Oynaya yırttım zaten ben bunu. Tamam açalım abi. Dur. Şimdi abi açarken şöyle yapacağız. Şimdi kullanacağımız bizde şey var. İzopropil alkol var. Ne işe yarar abi? Saf alkol bu. Yani daha çok normal bir şey gibi etil alkol gibi değil. Etil alkolle birçok şey yapılabiliyor. Bununla genelde temizlemek için. Peki doktorlar da böyle el temizlemesi hani bir şey onlar nasıl bir şey kullanıyor bilmiyorum ama şimdi genelde önerilen şey şu. Alkolle %80 alkol, %20 su karışımı kullanarak şey yapmak gerekiyor. Elinizi silin vesaire diyorlar. Ama biz buna tabii biz beze sürerek, sıkarak temizleyeceğiz ilk önce kutuyu. Sonrasında elimizde müdahale edeceğiz. Tamam. O zaman Serhat'cığım açıyorum dostum. Aç abi. Falçatayla kes ya, uğraş bu kadar. Ver bakalım. Kes. Şöyle yapalım. Yalnız seni de sağlam yapmışlar ha. Parçaladım. İlerleyen videolarda bu su testimize de bakabilirsiniz. Aynen. Belki ilerleyen video diye bir şey de olmaz. Ama ilk önce bir şey yapalım abi. Bunları dostum aynen şunu bir aç. Fazla etrafa yaymadan. Aynen. İlk başta şöyle 2 parça geldi. Aynen. 2 tane. Şu an ağzımı burnumu kaşımak istiyorum. Yani normalde bulaşma olasılığı çok düşük. Çünkü yani şey var. Bu adamlar bu bir ayda geldi bu ürün. Adamlar bunu gönderirken kendilerinde bekliyor. Hadi orada bulaştığını varsay. Zaten yolda yaklaşık 1 aylık bir süreç. Evet. Çok uzun bir süre. Zaten bu geldiğini düşünecek olursak işte PTT geldi. Bir sürü işte gümrüğe geldi. Ne bileyim yani düşünün artık kaç tane bu bize gelene kadar kaç kişinin elinden geçti. Ama kutu açılmamış bir kutu olduğu için gerçi gümrükçüler açmış. PTT'de açılıyor, bu gümrükte kontrol ediliyor. Ya bunu genelde işte şöyle etrafını sileceksin abi. Tamam mı? Bizdeki saf alkol. Herhalde şeyle de olur. Kolonya ile falan da olur. Kolonya kalmamış. Herkes kolonya. Şu an kibrit çaksan ülke yanacak. O durumda. Bunu da şöyle siliyoruz. İyice siliyorsun. Bu biraz şeye benzedi o. Fosforlu kalemler var aynen, ya. Aynen. Kaleme çok benziyor değil mi? Ama dijital abi güzel bir şey ya. Bu pH metre. Bakalım. Çıkıyor mu? Evet. Bunu da galiba suyun içine sokuyorsun. Aynen. Şurada da kalibrasyon şeyleri var, tozları var abi. Buna göre kalibre ediyorsun cihazı. Kalibre ettikten sonra ölçümünü alıyorsun. Bir seferlik kalibre yapsam yeterli herhalde. Şöyle bir pH metre cihazı. Üstüne on off ve kalibrasyon tuşu var. Aynen. Sosu suyla karıştırıp kalibre ediyorsun. Aynen abi öyle. Kaba koyup değil mi? Aynen. Bununla kalibre ettikten sonra su ölçümünü yapıyorsunuz. Bir sonraki videolarda zaten testimizi göreceksiniz. Aynen. Şimdi bu cihaz 0 ile 14 pH değerini ölçebiliyor. Yani bizim su analizlerinde zaten 14'ü görmüyor. 6 ile 9 arasında. Yani ideal su zaten diyorlar. 6 ile 9 arası olması gerekiyor diyorlar. 6'nın altındaki ve 9'un üstündekiler asitik oranı yüksek oluyor diye söylüyorlar. Tabi bunlarla ilgili detaylı bilgileri çalışmamızı yaptıktan sonra sizleri de aydınlatacağız. Şimdi onu da abi şu kutusuna koyalım. Bakalım. Onu ver ben sileyim kardeş. Bu da sende abi. Ver bakalım. Şu alkolün kokusu da insanı bir hoş yapıyor. Çin'de mi? Pardon, İran'da alkol işte mikrobu öldürüyor demişler. Haberin var mı? Bu haberi okudun mu? Kaçak alkol yapıyorlar işte. İçiyorlar. Şu ana kadar 67 kişi zannedersem ölmüş kaçak alkolden. Bence içmeye bahane arıyorlarmış. Ben öyle düşünüyorum artık. Bu tamam. Bu nedir dostum? Abi bu da aslında iletkenlik cihazı gibi bir şey. Suyun ne kadar iletken olduğunu gösteriyor. Su zaten iletkendir. İletkendir de şimdi suyun her su belli oranlarda iletkenliği vardır.
Yani her suyu mesela şey değil. Suyun Tabii her saflığı suya olarak elektrik koyduğun değerlendirebilir zaman miyiz? çarpar ama şey olayı daha farklı. Hassasiyeti daha farklı oluyor. Tamam. Ona da bakacağız artık. Evet. Ya bunlarla ilgili detaylı bilgileri zaten vereceğiz. Yani şu an zaten ürün incelemesi değil. Sadece Kutu açması, amacımız genel. evet. Aslında kutu açma da değil. Şu anki bizim amacımız şu. Bu dönemde Çin'den bir şey alınır mı? Alınır. Alınır. Yani alınır. Bu işi sadece Çin diye düşünmemek lazım aslında tabii. bakarsanız. Yani şimdi mesela İtalya şu anda kırmızı alarmda. Tabii bütün dünya kırmızı alarmda ama İtalya'da da çok ciddi sorunlar var. Çok duyulmasalar da işte Amerika'da, İngiltere'de her yerde var bu. Her yerde var. Siz kendi önleminizi alın. Şimdi bizde tabii bunlarda bir şey yoktur deyip elledik, okşadık, şimdi ağzımızı burnumuzu kaşımıyoruz. Önleminizi almanız gerekiyor. Sizin de dikkat Şimdi etmeniz etrafı gerekiyor. temizleyeceğiz. Evet. Ondan sonra Şimdi ürünlerimizi paketine geri koyalım. Yine de bu Çin'den gelen şu dış paketini şey yapalım Serhat. Küçük bir poşete sarıp öyle çöp atalım. Üstüne biraz alkol sıkalım. Aynen. Bunlar önlemdir. Evet. İçerisinde neler olduğunu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu aldığımız cihazlarla ilgili tabii ki su testimiz olacak. Serhat'ın da az önce söylediği gibi 35'e yakın var değil mi suyumuz? Aynen 35 tane. Aynı Yani zamanda başka şuradaki sularla şey markalardan, yapacağız. başka şehirlerden sular geldi. Ayrıca arıtıcı ve musluk sularını da bu cihazlarla içindeki mikrop oranını ve pH değerini ölçeceğiz. Bunları sizinle paylaşacağız. Siz de bu videodan haberdar olmak isterseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklarsanız videomuz yayınlandığında pik diye hemen bir uyarı gelebilir. Yani abone olun demiyoruz da yani diye. Siz de videolarımızdan haberdar olmak isterseniz aşağıdaki abone ol butonuna basmanız yeterli. Testimizi yaptıktan sonra zaten siz de göreceksiniz. Şu ana kadar YouTube'da yapılmış en detaylı su testini yapacağız. En kapsamlı olacak. Yani en çok markanın içinde olduğu, sadece İstanbul'da satılan değil. Yani Türkiye'nin her yerinden sağ olsun, hatta 3-5 tane falan bizim abonelerimiz gönderdi. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik, su testi yapacağız diye. Özellikle yukarıdaki linkte bakabilirsiniz. Kola testimiz falan var. O zaman söylemiştik biz su testi yapacağız diye. Bilmediğimiz sular varsa gönderin. Hiç adını duymadığımız sular geldi mesela. Abi, onların testini yapacağız. Şeylerden getirdik. Urfa'dan getirdik. Adana'dan getirdik. Antalya, Erzurum, Bu arada Ankara. Erzurum'dan Ahmet Bey diye bir kullanıcı göndermişti. Abonemiz göndermişti bize. Ona da teşekkür etmek isterim. 3 şişe göndermiş bize. Sağ olsun. İnceleriz. Onu da inceleriz. Ama biz ikisini içtik. Haberin olsun. Yani her yerden topladık. Toplayabildiğimiz kadar topladık. Eğer tabii siz de diyorsanız ki var elimde bir su, onu göndermek isterim diye. Siz evet, yorum kısmına ekleyin. Söz veriyorum. Video yayınlandıktan sonra bir hafta içerisinde eğer gönderirseniz olabilir, insanlara bakmak isteyebilir yani. Söz veriyorum size. Biz de o sular gelene kadar, ama bir hafta süre veriyorum. O bir hafta içerisinde sular bize ulaşırsa o suları da testimize koyacağız tekrar. Çünkü mesela ilerleyen aşamalarda şunu da yapacağız. Bu testimize dahil etmedik biz bunu. Çocuklar için sular çıktı. Evet. Hani marka sular var ya. Bu suların da testini ayrı yapacağız. Bununla beraber yapmak istemedik biz. Çünkü çok hoş bir şey değildi. Yani çocuklar için ayrı su gibi böyle bir şey o biraz olması. pazarlama taktiğiyle Aynen. alakalı ya. O yüzden bu da ayrı bir sayfa açmak istedik. Onu da ilerleyen videolarımızda görebilirsiniz yine. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelirken haftaya yeni bir videoda eğer olursak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.